Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 1-1,5 hatta bebeğin kilosuna göre 2 yaşa kadar kullanabileceğiniz çiçekli hırka yapımını anlatacağım. Hırkamı yakasından başlayıp ördüm arkadaşlar. Yakasına, kollarına ve beden lastiğine cilveli lastik uyguladım. Kollarına pirinç modelini uyguladım. Beden kısmına çiçekler yaparak bu şekilde diktim. Gerçekten çok şık bir bebek hırkası oldu. Hırkamı 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. 2 yumakta ip kullandım. İpimi göstereyim arkadaşlar. İpim Sensi Softy Baby. 100 gramı 250 metre uzunluğunda bir ip. Bu renkte örmek isterseniz renk kodu şu kısım. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Rengimiz badem olarak geçiyor. Lot numarasını da vereyim. Yine lot numarasını da ekran görüntüsü olarak alabilirsiniz. 2 yumak ip kullandım. İpimden çok az kaldı. 5 adet düğme kullandım. 13 haroşa sırasında bir iliklerimizi açtık. Hırkamızın ölçülerini vereyim. Beden genişliğimiz 28 santim. Yakasından beden uzunluğu ise 32-33 santim. Yine yakasından kol boyumuzun uzunluğu 32 santim. Elinizin sıkılığına ve şişinize göre bu ölçüler birkaç santim değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Video içerisinde arka bedenimize başlarken 23 ilmek demiştim arkadaşlar. Arka bedeni 25 ilmek olacak. İlmek sayınızın tam denk gelmesi için arka bedene 25 ilmekle başlayın. Daha büyük yapmak isterseniz de arkadaşlar önlere 1 ilmek eklerseniz arkaya 2 ilmek ekleyin. Kol sayısı aynı kalabilir. Biraz büyük yapmak isterseniz de 4 ilmek fazla başlayabilirsiniz. Gerçekten çok şık, çok kullanışlı bir bebek hırkası oldu. Beğeni, yorum yaparsanız çok sevinirim. YouTube kanalıma abone değilseniz de ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Paylaşacağım yeni videolardan anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi hırkamızın yapılışına geçebiliriz. Hepimize kolay gelsin. Hırkamız için 3,5 numaralı şişe 83 ilmek atarak başlıyoruz. Şimdi yakası için lastik öreceğiz. Bir ters bir düz lastik öreceğim, fakat bu defa hırkamızın lastik kısmı farklı olacak. Farklı bir lastik uygulaması yapacağım. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. İkinci ilmeği de ters olarak örüyorum. Kenarlarda 2 ilmek birit olarak devam edecek. O yüzden sıra başındaki 2 ilmeği ters olarak ördüm. Patımızda toplam 7 ilmek olacak. 5 ilmek haroşa örüyoruz. 1 2 3 4 5. Şimdi 2 4 6 7 ilmeğimiz oldu. 5 tanesi haroşa olarak devam edecek. Sıra başındaki 2 ilmeğimiz ise birit olarak devam edecek. Şimdi bir ters bir düz olarak öreceğiz. Tersleri şu şekilde örüp düzleri ise normal örmüş olduğumuz gibi öreceğiz. Tersleri
İlmeğe alış yönümüz farklı arkadaşlar. Normalde ilmeğin içerisine batarak alıyorduk. Fakat bu defa arkadan şu şekilde ilmeği ters olarak örüyoruz. Düzleri normal örmüş olduğumuz gibi örüyoruz. Tersleri arkadan batıp ters olarak örüyoruz. Düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ise arkadan batarak örüyoruz. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmekleri arkadan batarak ters olarak örüyoruz. Sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde bir ters bir düz olarak devam edeceğiz. Ters ilmekleri arkadan girip ters olarak örüyorum. Düz ilmekleri normal her zamanki örmüş olduğumuz gibi düz olarak örüyoruz. Şimdi sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde bir ters bir düz olarak örmeye devam edelim. Sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar bir ters bir düz olarak gösterdiğim gibi ördüm arkadaşlar. En son bir ilmek ters ördüm. Şimdi 5 ilmeği yine ters olarak örüyorum. Yani haroşa olarak öreceğiz. Hem arka yüzde hem de ön yüzde ters öreceğiz 5 ilmeğimizi, pat ilmeklerimizi. Sıra sonunda kalan 2 ilmeği ise örmeden alıyorum. Kenar kısmımızın düz olarak ilerlemesi için, birit olarak ilerlemesi için bu şekilde sıra sonundaki 2 ilmeği düz olarak ördüm. Örmeden aldım. Sıra başında düz olarak örüyorum. İpimi öne alıyorum. 5 ilmek ters örüyorum. Arka yüzü tamamladık. Ön yüze geçtik. 2, 4, 6, 7. 7 ilmek patımız oldu. Şimdi düz ilmekleri, ön yüzde düz ilmekleri şu şekilde normal örmüş olduğumuz gibi değil de ilmeğin içine batarak düz olarak örüyoruz. Bu defa ters ilmekleri her zamanki gibi ters olarak örüyoruz. Düzlerin içine batıp düz olarak örüyoruz. Ters ilmekleri her zamanki gibi ters olarak örüyoruz. Sadece düz ilmeklerin içerisine batıyoruz. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeklerin içerisine batarak örüyoruz. Ön yüzde bu şekilde örüyoruz. Ters ilmeğimi her zaman örmüş olduğumuz gibi, düz ilmeklerimizi şu şekilde değil de normalde bu şekilde örüyorduk hep. Bu tekniği kullanırken ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyoruz. Düz ilmeğimi ilmeğin içerisine batarak, ters ilmeğimi ise ters olarak örüyorum. Yine sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi göstermiş olduğum gibi örüp geliyorum. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. 5 tanesini haroşa olarak örüyoruz. İpimi arkaya alıyorum. Sondaki 2 ilmeği örmeden şişime alıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde örmeden almış olduğum 2 ilmeği ters olarak örüyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. Patımız için 7 ilmek örmüş olduk. 3, 6, 7. Şimdi yine ters ilmekleri arka yüzde şu şekilde arkadan ilmeğin içerisine girip ters olarak örüyorum. Düzleri normal örmüş olduğumuz gibi örüyoruz. Ters ilmekleri arkadan ilmeğin içerisine girip düzleri düz olarak örüyoruz. Ön yüzü ve arka yüzü göstermiş olduğum gibi örüp gelelim arkadaşlar. Toplamda yakası için 7-8 sıra lastik örelim. Daha sonra kol ve beden ayrımlarına geçeceğiz.
Şimdi yaka lastiğimizi tamamlayıp geliyorum. Hırkamızın yakasını 9 sıra olana kadar ördüm arkadaşlar. 7-8 sıra demiştim fakat arka yüzü örüp ön yüze geçebilmek için arka yüzde ördüm. Toplamda 9 sıramız oldu. 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi bu sırada hem ilik açacağım hem de kol ve beden ayrımlarını yapacağız. Yakamızı bir ters bir düz olarak lastiğimizi örüp tamamladık. Bu lastiği arkadaşlar cilveli lastik de deniyor. Önden görüntüsünü yakından göstereyim. Önden görüntüsü böyle, arkası da böyle. Çok muntazam bir lastik arkadaşlar. Esneme de yapmaz. Şimdi kol ve beden ayrımlarına kaç ilmek yaptım onu söyleyeyim. Ön bedenimiz 16 ilmek. Ayrım kısımlarımıza bir ilmek ekledim. Bu bir ilmeğin her iki kenarına artırmamızı yaparak robamız boyunca devam edeceğiz. Kolumuz 11 ilmek. Tekrar yine bir ilmek kenarlarına artırma yaparak devam edeceğiz. Arka bedenimiz 23. Tekrar bir ilmek. Bir ilmeğin her iki kenarına ilmek ayracı taktım. Siz de ayraçlarla belirlerseniz daha iyi olur arkadaşlar. Birkaç sıra ördükten sonra ayraçları çıkarabiliriz. Tekrar kolum için 11 ilmek, yine bir ilmek ayırdım. Diğer önümüz için 16 ilmek. Ön bedenlerimiz 16 ilmek, 7'si pat ilmeğimiz olarak devam edecek. Şimdi hemen burada iliğimizi açalım. Sıra sonunda örmediğim 2 ilmeği sıra başında düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi ördükten sonra 2 ilmek ters örüyorum. Alttaki ipi şu şekilde sol şişime geçirip ters olarak örüyorum. Bir ilmek artırmış olduk. Hemen yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Buraya iliğimizi açmış olduk. Patımız için bir ilmek daha ters örüyorum. 7 ilmeğimiz pat olarak devam edecek. 5 tanesi haroşa, ikisi ise şu şekilde birit olarak kenar kısımda devam edecek. 7 ilmeğimizi ördükten sonra ilmek ayrıcımıza kadar düz olarak örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz olarak örüyoruz. Hemen ilmek ayrıcımı sağ şişime geçiriyorum. Buradaki bir ilmeğin kenarlarından artırma yapacağız. Alttaki ipi şu şekilde şişime geçirip düz olarak örüyorum. Daha sonra aradaki bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu ayracım aradaki ilmeğin kenarlarında kalacak arkadaşlar. Önce artırmamızı yapıp sonra ayracımızı takacağız. Şimdi hemen ayracımı geçirdim. Bu defa ilmeğimizin sol tarafına artırma yapıyoruz. Bu defa önden girip düz olarak örüyorum. Düz olarak ördükten sonra kolda olan ilmeklerimize pirinç örgü modelini uygulayacağım. Bir ters bir düz olarak öreceğiz. Artırmamı düz olarak yaptım. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz olarak kolda olan ilmeklerimi örüyorum. On bir ilmeğimi bir ters bir düz olarak örüyorum.
Bir ilmek ters ördüm. Şimdi artırmamı düz olarak yapacağım. İpi arkadan şu şekilde sol şişime geçirip ipimi arkaya alıyorum. İlmeği düz olarak örüyorum. Buraya yine bir ilmek artırmamı yaptım. Ayracımı geçirdim. Bu aradaki ilmeği düz olarak örüyorum. Her zaman aradaki ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. Kenardaki artırdığımız ilmekleri de yine düz olarak artırma yapacağız. Düz ördükten sonra tekrar ilmek ayracımı geçirdim. Bu defa önden alttaki ipe giriyorum. Düz olarak örüyorum. Artırmalarımızı her zaman düz olarak yapıyoruz. Arka bedeni düz olarak örüyoruz. Sadece kolda olan ilmeklerimize pirinç örgü modelini uyguluyoruz. Bir ters bir düz olarak örüyoruz. Arka yüzde ise tersleri düz, düzleri ters olarak öreceğiz. Modelde biraz ilerlersek roba kısmında modelimiz daha iyi ortaya çıkacak. Arka bedende ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlmek ayracımıza kadar düz örerek gelelim. İlmeklerimi düz olarak ördüm. Hemen şu şekilde arkadan aradaki ipe girip burada bir ilmek artırma yapıyorum. Ayracımı geçirip aradaki ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar ayracımı geçirdikten sonra bu defa önden alttaki ipin içine giriyorum. Düz olarak örüyorum. Şimdi kol ilmeklerimi öreceğim. Yine pirinç modelini uygulayacağız. Artırmamı düz olarak ördüğüm için bir ilmek ters, bir ilmek düz. Kolda olan ilmeklerimizi bir ters, bir düz olarak örüyoruz. En son ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi hemen yine aradaki ilmeğin her iki kenarına artırma yapıyorum. Arkadan alttaki ipin içerisine girip düz olarak örüyorum. Artırmalarımızı hep ön yüzde yapıyoruz ve düz olarak örüyoruz. Ayracımı geçirdim. Arada olan bir ilmeğimizi düz olarak örüyorum. Aradaki ilmeğimizi düz olarak ördükten sonra ayracımı tekrar geçiriyorum. Bu defa önden alttaki ipin içine girip düz olarak örüyorum. Ön bedende olan ilmeklerimizi pat kısmına kadar düz olarak öreceğiz. Pat ilmeklerime kadar geldim. 5 ilmeği haroşa olarak örüyorum. Sıra sonundaki 2 ilmeği ise ipimi arkaya alıp örmeden şişime takıp arka yüzü örmeye geçiyorum. Her ön yüzde roba kısmında artırma yaparak devam edeceğiz. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. İlmek ayraçlarımın ortasında olan ilmeği de düz olarak örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi arka yüzümüzü örmeye geçebiliriz. Arka yüze geçiyorum. Sıra başındaki 2 ilmeği ters olarak örüyorum. 5 ilmek daha ters örüp pat kısımda olan ilmeklerimizi tamamlıyoruz. Daha sonra ön bedende olan ilmekleri ters olarak örüyorum ayraç kısmımıza kadar. Ayracımı geçirip arada olan ilmeği arka yüzde ters örüyoruz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örüyoruz. Tekrar ayracımı geçirdim. Şimdi
Kolda olan ilmekleri bir ters bir düz olarak öreceğim. Kolumuza pirinç modelini uyguluyoruz. Ters ilmeğime, ters gördüğüm ilmeği düz, düz gördüğüm ilmeği ters, tersi düz, düzü ters olarak bir ters bir düz olarak örüyoruz. Koldaki ilmeklerimizi bir ters bir düz olarak örelim. Pirinç örgü modelini daha önce ördüyseniz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bir ters bir düz olarak örüyoruz. Tersleri düz, düzleri ters örüyoruz. İlmek ayracımı geçirdikten sonra aradaki ilmeğime ipimi öne alıp aradaki ilmeği ters olarak örüyorum. Tekrar ayracımı geçireyim. Ayracımı geçirdikten sonra arka bedende olan ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ön bedende düz, ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örüyoruz. Arka bedende olan ilmeklerimizi. Önlere ve arkaya model uygulamıyoruz. Sadece kollara pirinç örgü modelini uyguluyoruz. İlmek ayracımıza kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Arka bedenimizde modele başlarken yanlışlıkla 23 ilmek demişim arkadaşlar. Arka bedenimize ilmek ayraçlarıyla ayrım yaptığımız zaman 25 ilmek olarak ayıralım. Şimdi ilmek ayracımı geçirdim. Aradaki ilmeği ters olarak örüyorum. Tekrar ilmek ayracımı geçirdim. Kol ilmeklerime geldim. Tersleri düz, düzleri ters olarak bir ters bir düz olarak örüyoruz. Bir ters bir düz olarak örüyorum. En son düz ilmeğimi ördükten sonra ilmek ayracımı geçirip ipimi öne alıyorum. Aradaki ilmeği ters olarak örüyorum. Birkaç artırma sırası ilerledikten sonra ilmek ayraçlarını çıkaralım. Daha rahat öreriz. Şimdi ön bedende olan ilmekleri ters olarak örüyorum. Sıra sonunda 2 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Örmediğim ilmekleri sıra başında düz olarak örüyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. Daha sonra ilmek ayracımıza kadar ön bedende olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi ikinci artırma sırasındayım. Yine aradaki şöyle ilmek ayraçlarımı artık çıkaracağım arkadaşlar, rahat örebilmek için. Aradaki bir ilmeğimizin her iki kenarına artırmamızı yapacağız. Önce arkadan alttaki ipin içerisine girip düz olarak örüyorum. Aradaki ilmeğimi düz olarak örüp ayracımı çıkarıyorum. Aradaki ilmeğimizin bu defa önden alttaki ipe girip düz olarak örüyoruz. Şimdi ters ilmeğimi düz, düz ilmeği ters, tersi düz olarak kolda olan ilmeklerimizi bir ters bir düz olarak örelim.
Kolda olan ilmeklerimi bir ters bir düz olarak ördüm. İlmek ayracımı çıkarıyorum. Hemen arada olan ilmeğimin sağ kenarına arkadan alttaki ipin içine girip düz olarak örüyorum. Tekrar bir ilmek düz ördüm. Ayracımı çıkarıyorum. Yine düz ilmeğimin bu defa sol tarafına önden girip düz olarak örüyorum. Arka bedende olan ilmeklerimizi düz olarak örelim. Ayraç kısmımıza kadar ilmekleri düz olarak örelim. Ayraç kısmına kadar geldim. Yine aradaki ilmeğimi düz olarak öreceğim. Kenarlarına birer ilmek artırma yapacağız. Önce sağ tarafa bir ilmek artırma yapıp düz olarak örüyorum. Aradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımı çıkardım. Bu defa sol tarafına önden girerek düz olarak örüyorum. Yine kol ilmeklerime geldim. Ters ilmeği düz, düz ilmeği ters, tersi düz olarak bir ters bir düz olarak örmeye devam ediyorum. Ayraç kısmına kadar gelelim. En son bir ilmeği düz ördüm. Arkadan alttaki ipin içerisine girip düz olarak örüyorum. Aradaki ilmeğimi düz olarak örüp bu defa sol tarafa önden girip artırmış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi pat kısmımıza kadar düz olarak örelim. Yedi ilmeğim kaldı. 5 tanesini haroşa olarak örüyoruz. Sıra sonundaki 2 ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzümüzü de birlikte örelim. Sıra başındaki 2 ilmeği ters olarak ördüm. 5 ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Pat kısmımızda olan ilmeklerimizi, ön bedende olan ilmekleri arka yüzde ters olarak örüyoruz. Artırma yerlerinde karıştırmamak için arkadaşlar, ilmek ayraçlarınızı hemen çıkarmayın isterseniz. Ben örerken zorlandığım için ayracımı çıkardım. Şimdi düz ilmeğimdeyim. Aradaki düz ilmeğimi de ters olarak örüyorum. En son düz, ters artırmış olduğum ilmeği de düz olarak öreceğim. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Pardon arkadaşlar. Şöyle tekrar bakalım. Şu bizim aradaki ilmeğimiz. Aradaki ilmeğimizi arka yüzde ters olarak örüyoruz. Buradaki düz ilmeğimizi ters öreceğiz. Tersi düz. Buradaki ilmeği de ters öreceğim şimdi. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Kolda olan ilmeklerimizi bir ters, bir düz olarak aradaki ilmeğimize kadar örelim. Şöyle hemen aradaki ilmeğimiz, şu ilmeğimiz arkadaşlar, 2 ilmek daha örelim. Hemen tekrar kontrol ediyorum. Evet, aradaki ilmeğimiz bu.
Hatta şöyle alt kısmına ayraçla belirleyelim ki karışmasın. Çünkü örerken ayraçlarla zorlanıyorum. O yüzden ayraçlarımı çıkardım. Aradaki ilmeği ters olarak örüyorum. Arka bedende olan ilmekleri de ters olarak örüyorum. Sadece kollara pirinç modelini uyguluyoruz. Şimdi buradaki aradaki ilmeğimize kadar arka bedende, tam şu kısma kadar arka bedende olan ilmeklerimizi ters olarak örelim. Aradaki ilmeğime kadar arka yüzde ters örerek geldim. Aradaki ilmeklerimi de şu şekilde belirledim ayraçlarla. Karıştırmamak için sizler de ayraçlarınızı hemen çıkarmayın. Birkaç artırma sırası yaptıktan sonra çıkarın arkadaşlar. Yoksa ilmeklerimizde kayma olabilir. Şimdi aradaki ilmeği ters olarak örüyorum. Buradaki düz ilmeğimi ters öreceğim. Bu ilmeği düz, bunu yine ters öreceğim şimdi. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, düz ilmeğimi ters, ters ilmeğimi düz, düzü ters olarak kolda olan ilmeklerimi örüyorum. Aradaki ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi, yani ön bedende olan ilmeklerimizi de ters olarak örelim. Sıra sonunda 2 ilmeğim kalana kadar ilmekleri ters olarak örüyorum. Sondaki 2 ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Pirinç modelimiz de belli oldu arkadaşlar. Arka bedeni düz, kolları pirinç örgü modelini uyguluyoruz. Ön bedenleri de düz olarak örüyoruz. Robamız boyunca bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Arada olan ilmeklerin de hem sağına hem de soluna artırma yaparak robada devam edeceğiz. Arka yüzde de göstermiş olduğum gibi ilmeklerimizi örelim. 12 ya da 13 haroşa sırasında iliklerimizi açalım. İlk iliğimizi birlikte açmıştık. Diğer ilikleri de 12-13 haroşa sırasında bir iliklerimizi açalım. Kol altına kadar robada devam edelim. Kol altına gelince toplamda kaç artırma sırası ördüğümüzü söyleyeceğim. Yani istediğimiz büyüklüğe gelene kadar örebiliriz arkadaşlar, kol altına kadar. Sonrasında kol ayrımı yapıp kolları öreceğiz. Daha sonra da beden kısmını öreceğiz. Şimdi önce robamızı istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüp geliyorum. Robamızı istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Toplamda 21 artırma sıramız oldu. Yakasından sonra, yani 4 haroşadan sonra sayarsanız 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 haroşa sırası oldu. İliklerimi de 13 haroşa sırasında bir açtım. Şöyle beden genişliğini ölçüyorum arkadaşlar. O şekilde hesaplama yapıyorum. Bedenimizin genişliği 28 santim olmuş. 1 yaş, 1-1,5 yaş ölçülerinde olacak hırkamız. Sizler daha büyük örmek isterseniz de birkaç sıra daha artırma yapabilirsiniz. 21 artırma sırası değil de 23, 24 artırma sırası da yapabilirsiniz. Ya da daha büyük yapmak isterseniz başlarken ön bedene, arka bedene ve kollara birer ilmek daha ekleyebilirsiniz.
Şimdi kollarımızı örmeye geçiyoruz. Sıra başındaki 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Pat ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Kol ayrımına kadar düz olarak öreceğiz arkadaşlar. Aradaki bir ilmeği de ön bedene ekliyorum. Şimdi kolda olan ilmeklerimi farklı bir 3,5 numara şişle öreceğim. 3,5 numara şişimi aldım. İlk ilmeği düz olarak örüyorum. Bu kenar ilmeğimiz. Daha sonra düzü ters, tersi düz olarak örüyoruz. Şimdi sadece kolda olan ilmeklerimizi örerek kolumuzu tamamlayacağız. Daha sonra diğer kolu örüp beden kısmını örüp tamamlayacağım. Yine kol ayrımına kadar bir ters bir düz olarak örmeye devam edelim. Tersleri düz, düzleri ters olarak örüyoruz. Ben şuradaki şişimi çekip daha rahat örebilmek için alt tarafa koyuyorum. Şimdi sıra sonuna, yani sıra sonu dediğim arkadaşlar, ara ilmeğimize kadar ilmeklerimizi örelim. Sıra sonuna kadar geldim. En son ilmeği düz olarak örüyorum. Ters ilmek ördüm, düz ilmek ördüm. Bu son ilmeğim. Aradaki ilmeği ise arka bedene ekliyorum. Şimdi 53 ilmeğim oldu şişimde. Toplamda kol için 53 ilmeğimiz var. 53 ilmekle kolumuzu öreceğiz. Arka yüze geçiyorum. Yine farklı bir 3,5 numaralı şişle kolda olan ilmeklerimi örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Düz ilmeği ters, ters ilmeği düz, düzü ters, tersi düz olarak sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna kadar geldim. Sonda bir ilmeğim kaldı. Sondaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeklerimizi sıra sonunda düz, sıra başında örmeden alarak kolumuzda örerek ilerleyelim. Şimdi kolda biraz örüp geliyorum. Hırkamızın kolunda örerek ilerledim. Kenarlarda tam şu kısımda birer ilmek kestim. Bir ilmek bu kenarda, bir ilmekte bu kenarda kestim. Daha sonra 5-6 sıra ördükten sonra tekrar burada kesim yaptım. Yine aynı şekilde tam karşısında aynı sırada sıra başında ve sıra sonunda kesim yaptım. Tekrar nasıl kesiyorum göstereceğim. Toplamda 2 4 2 ilmek daha keseceğiz. 6 ilmek kolumuzda eksiltmiş olacağız. Ben şimdi hangi sıralarda kesim yaptığımı da söyleyeyim. Santim olarak ölçüsünü vereceğim arkadaşlar. 14 santim olunca bir ilmek kestim. Daha sonra 5-6 sıra ördüm. Bir de 17 santim olunca kestim arkadaşlar. 4 santimde bir kesmiş oldum. Yani 5-6 sıra ördükten sonra her iki tarafta da birer ilmek kestim. İlmek sayımız biraz fazla olduğu için kesmem gerekti. İsterseniz de kesmeden de devam edebilirsiniz. Kol genişliği size uygunsa kesmeden devam edebilirsiniz. Şimdi nasıl kesiyorum onu göstereceğim.
Şimdi ilk ilmeği aldıktan sonra üçüncü ilmeğime bakıyorum. Bu ilmeğimi ters örmem gerekiyor şimdi. O yüzden ters örmem gerektiği için buradaki ilmekleri düz örerek keseceğim. İpimi arkaya alıyorum. Buradaki ilmeğin yönünü çevirdim. İki ilmeği düz olarak kesiyorum. İpimi öne alıyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz örerek sıra sonunda 3 ilmeğimiz kalana kadar devam edelim. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. En son ilmeğimi ters olarak örmüştüm. Sıra düz ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeği düz olarak birlikte örüp kesiyorum. Sıra sonundaki ilmeği de düz olarak örüp tamamlıyorum. 5-6 sırada bir bu şekilde kol kesimlerimizi yapalım. Toplamda 6 ilmek kesmiş oldum. Şimdi arka yüzü öreceğim. Daha sonra ön yüzü ve arka yüzü örüp kolumuzun lastik kısmını örmeye geçeceğim. Kol lastiğini örerken de yine aralarda kesimlerimiz olacak. Şimdi arka yüzü, ön yüzü ve tekrar arka yüzü tamamlayıp gelelim. En son kesim yaptıktan sonra 3 sıra ördüm. Şimdi hırkamızın ön yüzündeyim. Kol lastiğine geçiyorum. Kol lastiğimizi öreceğim. Hem de ara ara kesimler yapacağım. Bir ters bir düz olarak öreceğiz. Şimdi ipimi öne aldım. Önce düz örelim. Düz ilmeğimizi bu şekilde değil de ilmeğin içine batarak düz olarak örüyorum. Şimdi ters öreceğim. Ters örerken bir ilmek keseceğim. 2 ilmeği birlikte öreceğim. Bir ilmek düz örüyorum. İlmeğin içerisine batarak bir ilmek ters örüyorum. Tekrar bir ilmek düz örüyorum. Daha sonra ters düzümüzü ilmeğin içerisine batarak örüyoruz. Aynı yaka lastiğimizi örmüş olduğumuz gibi fantazi lastik uyguluyoruz. Kol lastiğine ve yaka lastiğine. Şimdi ters ilmeğimizi örerken 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. 2 ilmek kesmiş oldum. Bir ilmek düz, ilmeğin içine battım. Bir ilmek ters, tekrar bir ilmek düz örüyorum. İlmeğin içine batarak örüyorum. Daha sonra tersi örerken bir ilmek kesiyorum. Yani 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek düz, ilmeğin içine batıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Tekrar bir ilmek düz örüyorum. İlmeğin içine batarak 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Daha sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz örüp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Düzümüzü ilmeğin içerisine batarak bir ilmek ters, bir ilmek düz örüyorum. Daha sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum, ilmeğin içine batıyorum, bir ilmek ters, bir ilmek düz, tekrar 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum, bir ilmek ters örüyorum. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. 38 ilmeğim kaldı. 38 ilmeğimizle 7-8 sıra lastik öreceğiz. Lastiğimizi de yaka lastiğine örmüş olduğumuz gibi öreceğiz. Arka yüzde düz ilmekleri örmemiz gerektiği gibi düz örüyoruz. Tersleri şu şekilde ilmeğin arkasından girip ters olarak örüyoruz. Düzleri normal örmüş olduğumuz gibi, tersleri
ilmeğin arkasından girip ters olarak örüyoruz. Bu şekilde 7-8 sıra lastik örüp gelelim. Daha sonra kesimlerimizi nasıl yapıyorum göstereyim. Kol ucuna 2, 4, 6, 8 sıra lastik ördüm. Ön yüzdeyim. Şimdi ön yüzde kesimlerimi yapıyorum. Yine ilmeğin içerisine batarak örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Aynı şekilde örüyoruz fakat bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyoruz. İlmeğin içine batıp düz olarak örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir önceki ilmeği üstünden geçirerek kesiyorum. Bir ters bir düz olarak örüyoruz. Yine lastiğimizi örmüş olduğumuz gibi örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyoruz. Kesimlerimi bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde daha düzgün bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Bütün ilmeklerimizi kesip kolumuzu tamamlayalım. Bütün ilmeklerimi kesip kolumuzu tamamladım. İpimi de biraz uzun bırakarak kestim. Daha sonra dikmek için. Şimdi ipimizi tam şu kısma bağladım. Hırkamızın arkasında hemen uç kısma bağladım. Diğer kolumu örmeye geçiyorum. Arka bedende olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi ben kolumuzun ölçüsünü de vereyim arkadaşlar. Toplamda kaç santim ördüğümü, tam kolumuzun yakasının bitmiş olduğu kısımdan ölçersek 31 santim. 31-32 santim kolumuzu örebilirsiniz. Şimdi kol ayrımına kadar örelim. Tam şu kısma kadar, kol ayrımına kadar örüp geliyorum. Kol ayrımına kadar arka bedende olan ilmeklerimi düz olarak ördüm. Aradaki düz ilmeğimi arka bedene ekliyorum. Şimdi kolumuz için ilmeklerimi öreceğim. Başka bir 3,5 numaralı şişe geçiyorum. Kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Düzleri ters, tersleri düz olarak yine kolda pirinç örgü modelini örmeye devam ediyorum. Bu kolu da diğer kolu örmüş olduğumuz gibi örelim. Kenarlarını aynı şekilde örüyoruz. Kesim yerlerimizi de aynı yerlerde yapalım. Lastik kısmını yine 8 sıra örüp, kol lastiğini 8 sıra örüp göstermiş olduğum gibi örüp keselim arkadaşlar. Daha sonra bedenimizi örmeye geçeceğiz. Şimdi bu kolu da tamamlayıp geliyorum. Diğer kolumu da tamamlayıp geldim. Her iki kolumuzu da tamamlamış oldum. Aynı ölçülerde bu kolumu da ördüm. Şimdi ön bedenimizin arkasına tam ara kısma ipimi bağladım. Şimdi ön bedenimizi örerek sıramı tamamlayacağım. İlmeklerimizi düz olarak örüyorum. Sıramı örmem gerektiği gibi örüp tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Artık model yapmıyoruz arkadaşlar. Sadece kollara pirinç örgü modelini uygulamış olduk.
Beden kısmını ön yüzde düz, arka yüzde de ters olarak devam edeceğiz örmeye. 13 haroşa sırasında bir de iliklerimizi açacağız. Şimdi kol altını nasıl örüyorum onu göstereyim. Daha sonra beden kısmını örüp geleceğiz. Ön bedenimde olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Şimdi arka bedende olan ilmeklerimi öreceğim. Herhangi bir artırma yapmadan arka bedende olan ilmekleri örmeye geçiyorum. Bir sonraki sırada ön yüzde kol altında artırma yapacağım. Şimdi arka bedenimizde olan ilmeklerimizi kol ayrımına kadar ters olarak örelim. Arka bedendeki ilmeklerimi ters olarak ördüm. Kol ayrımına geldim. Şimdi ön bedende olan ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Yine kol altında herhangi bir artırma yapmıyoruz. Ön yüzde artırmamızı yapacağız. Ön bedendeki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Ters örerek sıramızı tamamlayalım. Ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. Şimdi ön yüzde olan ilmeklerimizi kol altına kadar örelim. Sıra başındaki 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Pat ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön bedende olan ilmeklerimizi kol altına kadar düz olarak örelim. Kol altına kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Burada ipimiz biraz uzadı arkadaşlar. Buradaki ipi kaybetmek için bir ilmek artırma yapacağım. Şu şekilde arkadan ipi sol şişime alıyorum. Düz olarak örüyorum. Daha sonra diğer ilmekleri de yine düz olarak örüyorum. Arka bedenimizde olan ilmeklerimizi diğer kol altına kadar düz olarak öreceğim. Bu şekilde kol altlarında birer ilmek artırma yapmış oluyoruz. Hem oradaki ipi kaybetmiş oluyoruz hem de her iki kol altında da bir ilmek artırma yapmış oluyoruz. Şimdi diğer kol altımıza kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Arka bedende olan ilmeklerimi örerek kol altına geldim. Yine aynı şekilde sol şişime ipi dolayıp arkadan düz olarak örüyorum. Yine bir ilmek artırmış oluyoruz. Şimdi ön bedende olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıramızı örmemiz gerektiği gibi örüp tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Şişimde toplamda 146 ilmeğim var. 146 ilmekle beden kısmımızı öreceğiz. Ön yüzde düz, arka yüzde de ters olarak öreceğiz. 13 haroşa sırasında bir iliklerimizi açacağız. Yine beden lastiğimizi kol lastiğimiz gibi öreceğiz arkadaşlar. Şimdi beden lastiğimize kadar hırkamızı örüp geliyorum. 13 haroşa sırasında bir iliklerimizi açmayı da unutmayalım. Şimdi lastik kısmına kadar örüp geliyorum.
Hırkamızın beden kısmını örüp tamamladım. 13 haroşa sırasında bir iliklerimi açtım. 5. iliğimden sonra lastik kısmını örmeye başladım. Lastik kısmını yakasına ve kollara uyguladığım için tekrar gösterip videoyu uzatmak istemedim. Kolları örmüş olduğumuz gibi lastik kısmını örüyoruz. Kolları kesmiş olduğum gibi kesip hırkamı tamamladım. Şimdi kol dikişini nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Kol dikişimizi içten değil de dıştan dikiyoruz. Son ilmeklerin arasına girerek dikiyorum. Karşılıklı olacak şekilde denk getiriyorum. Bu şekilde son ilmeklerin arasından girerek dikiyoruz. Bu şekilde görüntü olarak düzgün bir görüntü elde ediyoruz. Bu şekilde dikersek. Şimdi kol dikişimi tamamlayıp çiçek yapımına geçeceğim arkadaşlar. Kolumu dikip geliyorum. Kol dikişimi tamamladıktan sonra çiçekleri daha önce yapıp hazırlamıştım. Hırkama diktim. Son bir tane çiçeğim kaldı. Onu da yapıp buraya dikeceğim. Hem çiçek anlatımını yapacağım hem de son çiçeğimi örmüş olacağım. Çiçeğim için 3 numaralı tığ kullanıyorum arkadaşlar. 3 numaralı tığ kullanıyorum. Kendi ipinden çiçeklerimizi yapıyoruz. İlk önce şu şekilde sihirli halka yapıp bir zincir çekiyorum. Daha sonra sihirli halkamızın içine kutucuklar yapacağız. 4 zincir çekelim. 1 2 3 4 dolama yapıp sihirli halkamızın içine batıyorum. 3 ilmeği birlikte çıkıyorum. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. Dolama yapıp sihirli halkamızın içine batıyoruz. Üçünü birlikte çıkıyorum. Tekrar 2 zincir çekip sihirli halkamın içine batıp üçünü birlikte çıkıyorum. Biraz ipimizi çekerek halkamızı sıkıştıralım. 2 zincir çekip sihirli halkamızın içine batıp 3 ilmeği birlikte toplamış oluyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 yapraklı çiçeğimiz olduğu için ipimi çekip sıkıştırıyorum. 4 tane kutucuk yaptıktan sonra 2 zincir çektim. İlk kutucuğun içerisine batıp birleştiriyorum. Şimdi 2 zincir çekip dolama yapıyorum. 1 2 2 kere de çıkıyoruz. Tekrar dolama yapıp 1 2 2 tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı kutunun içine batıp yandaki boşluğa geçiyoruz. Sık iğne yardımıyla boşluğa geçtikten sonra 1 2 zincir çekip dolama yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1 2 tekrar dolama yaptım. 1 2 2 tane ikili trabzan yapmış oldum. 2 zincir çektim. Aynı kutucuğun içerisine batıyorum. Yandaki boşluğa geçip sık iğne yaparak geçiyorum. Şimdi bu şekilde 5 tane yaprak yapıp tamamlayalım. Yapraklarımı tamamladım. En son yaprağımdan sonra şu şekilde arkaya doğru çeviriyoruz. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3
Daha sonra buradaki trabzanın içine batıp birleştiriyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekip hemen yandaki trabzanın içine batıp birleştiriyorum. 1 2 3. Bu şekilde arkadan trabzanların içine batarak kutucuklar oluşturuyoruz. 3 zincir çekerek birleştiriyoruz. Yine 5 tane kutucuk yapıyoruz. 5 yaprağımız olacak. 1 2 3 zincir çektim. Sonra ilk yapmış olduğumuz kutucuğun içine batıyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 dolama yapıyorum. Bu defa üçlü trabzan yapacağız. 3 tane üçlü trabzan. Dolama yaptım. 1 2 3. 2 trabzanımız oldu. 3. trabzanımızı da tamamlayalım. 1 2 3. 3 zincir çekip aynı kutunun içerisine batıyorum. Hemen yandaki boşluğa geçiyoruz. 3 zincir çekerek bu şekilde kutucuklar yapmıştık. 1 2 3. 3 tane üçlü trabzan yapıp 3 zincir çekip aynı boşluğun içerisine batarak ikinci yaprağımızı da tamamlamış olduk. Zincir çekerek sık iğne yaparak yandaki boşluğa geçiyorum. 3 zincir çekip yine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Üç yaprağımız oluşmuş oldu. 2 tane daha yaprak yapıp çiçeğimizi tamamlayalım. Kenarlarında kalan ipleri tığ yardımıyla gizledim. Şimdi bu çiçeğimi de buraya dikeceğim. Nasıl dikiyorum? Şu şekilde dikeceğim yerin üzerine koyup arkasını çeviriyorum. İpimi 2 kat olarak aldım. Çok fazla dikiş belli olmasın diye. Kendi yine ipiyle dikiyorum. İpi 2 kat olarak aldım. Şu şekilde arka yüzde çiçeğimi sabitleyip bu şekilde dikiyorum. İpi 2 kat olarak aldığımız için belli olmuyor arkadaşlar. Arka yüzde de temiz bir görüntü oluyor. Şu şekilde de göstereyim. Çiçeğimi dikip tamamlayalım. Son çiçeğimi de dikerek hırkamı tamamladım arkadaşlar. Gerçekten çok şık. Çok da kullanışlı bir bebek hırkası oldu. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki model videolarından haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Bir sonraki örgü videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.